Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda sizlere sürünen ağaç bitki özü nereden toplanır bunu göstereceğim. Öncelikle sürünen ağaç bitki özünden bahsedeyim. Sürünen ağaç bitki özü ruh parfümü iksirinde kullanılıyor. Zaten bu videoyu Google'a, YouTube'a yazıp arattıysanız e, ruh parfümü iksiri yapmaya niyetiniz var demektir. Ruh parfümü iksiri şu. Bunu yapmak için bize gerekli olan materyalardan birisi burada sürünen ağaç bitki özü oluyor. Peki biz bu sürünen ağaç bitki özünü nereden topluyoruz? Hemen onu gösterelim. Haritayı açıyoruz. Kül rengi orman var. Kül rengi ormanın sol alt köşesine doğru baktığınız zaman tam şurası. Şurada bozalım. Tam şu noktaya, atın olduğu noktaya mouse'u bastırın. Daha sonra bu ağacın yanında olmuş oluyorsunuz. Şu şekilde etrafı da şöyle göstereyim. Buradan başlıyorsunuz toplamaya. Bir dakika iksirlerimizi açalım. Buradan başlıyorsunuz toplamaya. Buradan bu şekilde hemen yolun karşısına geçiyorsunuz. Şu ağacı da alıyorsunuz. Daha sonra devam ediyorsunuz. Şuradaki ağacı alıyorsunuz. Belki bir şey dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Sürünen ağaçlar böyle yamuk duruyor. O yüzden hani adı üzerinde sürünen ağaç sürünüyor bildiğiniz yerde. Yamuk duruyor. Yamuk durduğu için de bulması, toplaması biraz e, görüntü bakımından kolay. Ama rotasyonda hani buradaki topladığımız rotasyonda şöyle bir sıkıntı var. Bütün sürünen ağaçlardan sürünen ağaç bitkileri toplayamıyoruz. Hepsi açık değil. Bazıları şöyle yamuk yumuk tam ortasından topluyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Yani her geldiğiniz ağaçtan kesin olarak sürünen ağaç toplayacaksınız diye bir şey yok. Bunun yanında sürünen ağaç bitki özü toplarken size sürünen ağaçlardan ölü ağaç özü de verir. Ruh parfümü iksiri için bu da gerekli. Biliyorsunuz zaten şu an videoyu bunun için izliyorsanız. Buradan bir yandan da ölü ağaç özü kasmış oluyorsunuz ama tabii ki çok az geliyor. Ölü ağaç özünü gidip manuel olarak yani kendinizin de toplaması gerek eliyle. Çünkü buradan çıkan yetmez ancak destek olur. Bu şekilde toplamaya devam ediyorsunuz. İşte bu rotasyonda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir durum daha var, o da izah edeyim. Şu ekranı bir kapatalım. Heh. Şimdi siz buradan yolun sağ tarafını toplaya toplaya gidiyorsunuz. Karşıya kadar. Nereye kadar gidiyorsunuz? Şimdi göstereceğim tabii ama ileride foduslar var. Foduslara kadar gidiyorsunuz. Fodusların içerisinde de sürülen ağaçlar var ama foduslar size saldırıyor. Toplamayı biraz zorlaştırıyor bu durumda. O yüzden fodusları Foduslardan dönüyorsunuz. Yani Fodusların içine girmiyorsunuz çok. Fodus'a geldiğiniz zaman toplamayı durduruyorsunuz. Yolun karşısına geçiyorsunuz. Bu geldiğimiz yolu geriye doğru dönüyorsunuz. Toplama yaparken bir şey dikkatinizi çeksin. Küçük ağaçları es geçmeyin. O küçük ağaçlardan da toplama yapılıyor çünkü küçük ağaçlar da sürünen ağaç olabiliyor. Bir de bazen böyle alakasız yerlerde bakın küçük bir ağaç var burada, gördünüz mü? Görünmüyor neredeyse ama yakınlaştırırsam belki görünür. Küçük bir ağaçtan toplayabiliyorsunuz. O yüzden dikkat edin biraz bunu toplamasını yaparken. Bunun yanı sıra bu bölgede, bu sürünen orman bölgesinde birçok sürünen ağaç var. Sadece şu an benim gösterdiğim yerde değil. Şimdi yolda bir yol ayrımı var. O yol ayrımını da göstereceğim size. İstiyorsanız yol ayrımından dönebilirsiniz. Yabani bitkiymiş. Yol ayrımın yabani bitki. Yol ayrımından dönebiliyorsunuz. Ben o yol ayrımına geleyim, göstereceğim size hemen onu da. Evet, bakın yol ayrımı burası. İsterseniz buradan aşağı doğru gidebilirsiniz ama aşağı doğru gittiğiniz zaman çıkmaz sokağa gidiyor ve başladığınız noktaya geri dönüyorsunuz. Hani biz ilk başta başladığımız nokta şu yolun ilerisi ya. O noktaya çok hızlı geri dönüyorsunuz. O yüzden ben orayı pek önermiyorum. Buradan nehrin karşısına geçin. Nehrin karşısından toplamaya devam edin. Bakın bunlar toplanmıyor mesela. Üzücü. Yani BDO'da ben bu toplanmayan ağaç olayını bir türlü kestiremedim. Neden kestiremedim? Ağaç sonuçta toplanması lazım. Neden toplayamıyoruz? Onu da bir türlü anlamış değilim. İşi zorlaştırmaktan başka bir şey değil ama neyse, bu konuyu geçelim. Şöyle bir durum daha var. Fark ettiyseniz şurada huş topladım bir tane. Float'un arasında nokta nokta huşlar da var. Bu huşlara da topluyorum ben. Çünkü biliyorsunuz huşlarla verdure iksiri yapılıyor. Ve huş bitki toplamak kolay bir işlem değil. Çünkü oyunun bütün haritasına dağılmış durumda huş ağaçları. Hiç böyle belli bir noktada yoğun bir şekilde yok. Bu yüzden ben geçerken huşları da bir yandan topluyorum. Onlar da bana destek oluyor. Bakın döneceğimiz nokta burası. Şimdi şuradaki ağaçlara bakıyoruz. Bakın bunlar da toplanmıyor. Keşke toplansa işte. Buradan toplanan vardı ama niye toplayamadık? Buradan toplanıyor olanlar vardı ama neyse, herhalde şu an daha resetlenmemiş. Buradan yolun karşısına geçiyorum. Karşısına geçtikten sonra bakın bu da vardı, toplanmıyor. Neyse geçelim bunu da.
Yolun karşısına geçtikten sonra geldiğimiz yöne doğru tekrardan toplama yapmaya devam ediyoruz. Tabii toplayabildiğimiz ağaçları. Yani burada toplayabildiğimiz ağaçları toplayarak devam ederiz. Eğer şu an mesela ben döndüm ya, toplayamıyorum fark ettiyseniz, bakın ha şunlar çıktı, tamam. Toplayamadığınız olursa şey yaparsınız. Bence şu yolun, nehrin aşağısına da bir uğrayabilirsiniz. Orada da çünkü birkaç tane ağaç var. Ben şimdi oraya uğrayacağım, hatta size göstereyim. Şunları da alayım. Şuradan aşağı döneyim. Şurada ağaç görünmüyor. Çok zor koymuşlar. Bir de huşu toplayalım şöyle. Huş görürsem asla kaçırmam. Çünkü verdura iksiri yapılıyor huşla. Birçok güzel iksir yapılıyor. Ve huşun toplanması gerçekten çok zor. Biraz daha bakalım. Yine sürünen ağaç bulduk. Bakalım. Bunlar toplanıyormuş. Güzel. Yani en azından biraz toplayabilelim yani. Bana da çok lazım çünkü sürünen ağaç bitki özü. En azından bir şu an 40 bin tane lazım. Yani normalde 40 bin öz zor bir öz değil. Artık şu anki etkinlikle birlikte zaten oyunda çok fazla öz toplayabiliyoruz. Ben saatte 32 bin tane öz topluyorum şu an. 40 bin öz falan hikaye oldu bizim için artık. Daha rahat geliyor biliyorsunuz. Öz miktarları arttırıldı. Afuarı falan geliyor. Gayet güzel oldu. Ama işte ee, bazı ağaçlar bulunmuyor, zor toplanıyor, üzücü oluyor. Bunun için de size şöyle bir önerim de olacak. Kimya bağlantı noktalarını zaten göstermiştim ama bakın, sürünen orman nodunu bağlayın. Sürünen ağaç bitki özü veriyor ve az vermiyor. Yani güzel miktarlarda veriyor. Bir bakıyorsunuz 8.000 9.000 tane sürünen ağaç bitki özünüz deponuzda birikmiş. O yüzden ben kesinlikle kopartmayacağım ve kesinlikle kimya yapıyorum diyen arkadaşların bağlaması gerekli olduğunu düşündüğüm bir not. Sürünen ağaç ormanındaki sürünen ağacı bağlayın. Bitki özü, sürünen ağaç kereste falan kasmış oluyorsunuz. Bence gayet güzel. Bunun yanında toplamaya devam edelim. Rotasyonun sonuna kadar gideyim. Bu arada aşağı dönmedim. Hani ağacın oraya kadar geldim sayılır. İlk topladığım yere gidiyorum şu an. Bu arada ilk topladığınız yere şöyle atınızı koyarsanız bakın, attan referans alırsınız. Bir de toplama yaparken şuraya dikkat edin. Bakın burada yaratıklar var. Bunlar manyak yaratıklar. Kafanıza yapıştırırlar. Acayip vuruyorlar. Dikkat edin yani onlara da. Tek yemeyin. Kristal kırabilirsiniz. Toplama kristalleri de 500 hem canlılıklar. Az para değil. Buradan aşağı doğru dikkatli toplamaya devam ediyoruz. Bakalım. Aslında arada kökler falan da vardı. Köklerle yapılacak güzel bir öz yok. Yani kökler aslında çok güzel bir öz değil. Neden güzel bir öz değil? Kökleri kullandığımız tek şey yarı insan avı, cinnetin altı. Ama zaten çok pahalı bir iksir değil, kolay bir iksir. O yüzden kökleri toplamak da çok avantajlı olmuyor. Bakın, bu topladığım noktaya geri döndüm. Şimdi bakın, bir şeyi fark ettiyseniz, ben toplamaya başladığımda şu ağaçtan başlamıştım değil mi? Bakın, sıfırlanmamış. Onlar da sıfırlanmadı zaten. Buraya geldiğiniz zaman burada sunucu atıyorsunuz arkadaşlar. Sunucu atarak toplamaya devam ediyorsunuz. Çünkü yetişmiyor. Ee, Dediğim gibi bu rotasyonu dönün. Sonra sunucu atın. Rotasyonu dönün, sunucu atın. Zaten rotasyona dönmek 5 dakika sürdüğü için sunucu atma noktasında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir de klan üstünün şeylerini kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz, klan üst seçtiği sunucuyu 1 ve 2 arasında bekleme süresi olmadan sunucu atabiliyorlar. Ben buna sunucu atsam bekleme süresi olmadan sunucu atacağım. Bundan da istifade edersiniz. Bunun dışında da farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Keyifli oyunlar diliyorum arkadaşlar. Şurada hatırlatmak istiyorum. Biz bir Lifesteal klanıyız. Biliyorsunuz oyunda türlerine göre klanlar var. Biz Lifesteal yapan bir klanız. Eğer Lifesteal ile ilgileniyorum, öğrenmek istiyorum ama rehber bulamıyorum kendime diyorsanız klanımıza davet ediniz arkadaşlar. Herhangi bir kotamız yok. Zaten gelen her arkadaşı alıyoruz. Ama oyun içerisinde reklamı çok yapmıyoruz. Sadece kanaldan hani life skill'i gerçekten araştırıp isteyen insanları toplamaya çalışıyoruz klana. Yani buradaki insanlar life skill yapan insanlar olsun istiyoruz. Bunun dışında da davetlisiniz. Son defa onu da söylemiş bulalım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, keyifli oyunlar, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.